Eğer paylaşacağım bu iki gruba giriyorsanız Dürüst Bir Hayat filmi ilginizi çekebilir. 1. Tüm çatışmaların zenginler ve yoksullar arasındaki sınıfsal farklardan kaynaklandığını düşünenlerdenseniz. 2. Her türlü otoriteye ters bakıyorsanız. Ancak yine de bu iki gruptan en az birine girseniz bile filmdeki hazcı anarşistleri pek benimsemeyebilirsiniz. Dilerseniz filmin ana karakteri Simon'u adım adım takip ederek radikalleşmenin muhasebesini yapın. Simon yazar olmak istemesine rağmen yazacak bir şey olmadığından hukuk okumak için İsveç'in Lund kentine gelir. Kibirli bir zengin çocuğunun evinde oda tutar ve yarı zamanlı bir işe girer. Simon daha geldiği gün ise polislerle gençlerin sokak çatışmasında bir kızla tanışıyor. Max diye tanıdığı bu kızın grubuna dahil oluyor. Eşitsizliklere, seçkinciliğe, ayrımcılığa kafa tutup soygunlar yapan elemanları anlamaya çalışıyor. Ama aslında bu süreçte kendi doğrularına ulaşmaya çabalarken yalanların ortasında bir piyon olduğunu hissetmeye başlıyor. Avrupa'nın bazı ülkelerinde etkili olmuş Kızıl Tugaylar gibi, Baader-Meinhof çetesi gibi sol görüşlü militan örgütleri anlatan filmlerden biri değil karşınızdaki. Daha çok sınıf çatışmalarından yola çıkarak kendi aşırılıklarını suçla sivrilten, ideolojik olarak bulanık bir grubun içindeki genç adamın olgunlaşma sürecini anlatıyor. Joachim Sander'in romanından uyarlanmış film, bu yüzyılın tepkili gençlerine dair işin içine aşkın da girdiği bir psikolojik gerilim. Yönetmen Michael Marchima'nın tanımıyla klasik ama punk rock bir yaklaşım söz konusu. İlk başrolünde Simon Löf kayda değer bir performans sergiliyor. Ancak onun dışındaki karakterlerin ve hikaye gelişiminin biraz dağınık biçimde ele alındığını söylemek mümkün. Görsel açıdan kesinlikle çok başarılı. Nordik gerilim denilen atmosferi karanlık ve gerçekçi. Bu anlamda 122 dakika sıkılmanız mümkün değil. Fakat sonuçta hikayenin neye hizmet ettiğine dair kafanızda soru işaretleri oluşuyor. Çünkü her şeye rağmen sistemin eşitsizliklerinin konu edildiği yer dünyanın en refah içindeki ülkelerinden biri. Bizim gibi memleket koşulları itibariyle yüreği ağzında yaşayan seyirciler için attığı taşını ürküttüğü kurbağaya değmediği bir film gibi. Fakat seyirlik mi? Evet.